Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz medikal estetik hekimi Doktor Nedim Arduç. Nedim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, iyiyiz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam yine saç ekimiyle ilgili inanılmaz güzel bilgiler vereceğinizden eminim. Ve ülkemizde bu işi en iyi yapan hekimlerden birisi olarak saç ekimi hastası size başvurduğunda nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Neler yapıyorsunuz? Şimdi saç ekimi hastası danışanımız, aslında hastalık değil danışan desek daha mantıklı. Danışan bize başvurduğunda öncelikle bir saç ekimi hastası olmak için adaydır. Sonuçta saç ekimi yapacağız diye bir kaydı yok. Çünkü saç ekimi yapabilmenin belli şartları var. Yani her hastayı kabul edemiyoruz. Öncelikle nakil yapmamız için saçın olması lazım. Evet. Bu saçın donör saadimizdeki kıllar arasında, sakal bölgesinde, göğüs bölgesinde, kasık, kol ve bacak herhangi bir yerde kılları nakil için olacak. Ve mevcut nakledeceğimiz kıllar onun açık olan alanını kendi istediği ölçüde kapatabilir olacak ki buna saç ekimine aday diyelim. Aday olduktan sonra mutlak hastayı özellikle iyi bir sorgudan geçiriyoruz. Bir özgeçmişini sorguluyoruz, sonra geçmişini sorguluyoruz, hastalık hikayesini sorguluyoruz, aile hikayesini sorguluyoruz. Çünkü bir takım hastalıklar, bir takım genetik hastalıklar vardır. Saç ekimine engel durumdur. Bir takım kendisinde var olan bir takım hastalıklar saç ekimine engeldir. Onları önce elemek gerekiyor. Ondan sonra hastanın mutlaka bir fizik muayenesini yapmak lazım. Çünkü saç ilerisini nakil yapacağımız yerden saçları toplayacağımız alanda herhangi bir hastalığın ya da saç ekimi yapacağımız yerde herhangi bir hastalığın artı saç ekimine engel herhangi bir sistemik hastalığın olmaması lazım. O nedenle fizik muayenede acaba hastamızda bir aktif bir alopecia areata, aktif bir lichen planus, aktif bir herpes gibi çok ciddi bir muayeneden geçiyoruz. O muayene sonunda saç ekimine engel bir hastalığı yoksa üçüncü aşamaya geçiyoruz. Üçüncü aşama ise bir takım kan tetkikleri yapıyoruz. Çünkü bir takım eksikliklerde siz ne kadar iyi saç ekimi yaparsanız yapın, saç ekimindeki başarınız düşük olacaktır ya da tutmayacaktır. Örneğin bir ferritin düşüklüğünde, örneğin bir folik asit ya da vitamin D veyahut da bir karaciğer fonksiyon testlerindeki bir bozulmada ya da bir tiroid fonksiyon testlerindeki bir bozulmada bunun gibi bir sürü hastalık, bir sürü metabolik sorun var. Bu sorunları elemek lazım. Bu sorunları eledikten sonra artık hastaya saç ekebiliriz kararı veriyoruz sevgili hocam. Peki saç ekimi kararı alan bir kişi diyelim ki bütün bu testleri geçti, sizin muayenenizden geçti ve arkasında yeterli donör alanı olduğunu da anladık. Sonrasında artık ekim için geliyor. Evet. Bu aşamada neler yapıyorsunuz? Yani tıraş ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Hangi tekniği kullanıyorsunuz? Evet. Hastanın çizimini nasıl yapıyorsunuz? Biraz da işin teknik kısımlarından bahseder misiniz? Anladım sevgilim. Şimdi hasta saç ekimi artık özgeçmiş, soygeçmiş ya da hikayesini, fizik muayenesini yaptık, tetkikini yaptık. Her şey normal. Bize geldi. Öncelikle hastanın beklentisini biz acaba karşılayabilecek miyiz? Eğer hastanın beklentisini karşılayabileceksek ya da hastanın beklentisine cevap vereceksek o hastayı kabul ediyoruz. Ondan sonra hastayı alıp her ne kadar tetkikleri yapılmışsa hastanın bir onan formunu alacağız. Tabii onu 12 saat öncesinden alıyoruz. Yani hasta geri gelmez onan formunu almıyoruz. 12 saat önce çağırıyoruz. Tekrar bir onan formu alıyoruz hastadan. Çünkü saç ekimi operasyonu yapmadan 12 saat önce hastanın onayını almak lazım. Yani ameliyata girerken imzasını alıp hemen ameliyata alamıyoruz. 12 saat önce onayını alıyoruz. Ondan sonra hastaya her ne kadar yapılmışsa ben manuel bir kanama pıhtılaşma zamanına bakıyorum. Yani hastayı operasyona almadan önce bir kanama pıhtılaşma zamanına tekrar bakıyorum. Eğer kanama pıhtılaşma zamanında bir sorun yoksa artık diyorum ki bu hastayı opera edebilirim. Hastanın beklentisini yapabiliyorum. Hastanın donör sahasında mevcut saçı var. Ondan sonra hastanın çizimine geçiyorum. Saç çizgisini çiziyorum. Yani çünkü saç ekimindeki önemli noktadan birisi de saç çizgisi. Saç çizgisini oluştururken hastanın beklentisiyle bizim estetik bakışımızın da paralel olması lazım. Çünkü biz insanlar bir şey eksik olduğunda beklentimiz biraz anormal oluyor. Biraz abartılı bekliyoruz. Evet. Hatta hastalar bunu çok sık söyler. Böyle şurama kadar saçım olsun derler. Abartılı bir saç isterler. Aslında saç çizgisi sadece bizim sıcaktan ve soğuktan koruyan bir aksesuar değil, aynı zamanda önemli estetik aksesuar. Bizim yüzümüzün bütünlüğünü tamamlayan önemli estetik aksesuar. Birisinin saçını onun istediği gibi yapıp onun yüz estetiğini bozacaksanız onu yapmayacaksınız. O nedenle hastaya öncelikle bu kadar bir eğitim veriyoruz. Diyoruz ki bak böyle yaparsak böyle olur, şöyle yaparsak şöyle olur. Senin yüzünde örneğin
kaşların, gözlerin çok güzelse onu ön plana çıkarmak için bir saç çizgisi yaparız. Ya da çenesi çok yüzün önündeyse, çok güzel bir çene yapısı varsa onu ön plana çıkarmak isteriz. Ya da büyük bir burnu varsa onu saç çizgisiyle gizlemeye çalışırız. Yani o danışmayı, o düşünce şeklimizi hastaya anlatırız ve bir saç çizgisi çizeriz. Eğer hasta ona rağmen hala abartılı bir şey istiyorsa o noktada dahi ben saç ekiminden vazgeçiyorum. Çünkü yapacağım bir şey eğer ki kötü olacaksa ben onu yapmak istemiyorum. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Ne zaman ki hastayı dinlemişsek bu saç çizgisi konusunda yanlış yaptık. Çünkü hasta daha sonra operasyon sonrası yüzünü neyle karşılaşacağını bizim kadar iyi bilmiyor. O nedenle bizim aslında saç ekiminde en büyük imzamızdır saç çizgisi. Yani şöyle düşünün Fatih Bey. Siz bir sanatçıya gidiyorsunuz, bir tablo yaptıracaksınız. Diyorsunuz ki şurayı kırmızı yap, şurayı mavi yap, şurayı yeşil yap. Artık o sanatçıya ait değil. O artık o renkleri isteyene ait. Ben hastaya bunu söylüyorum. Diyorum ki bu saç çizgisi senin için iyi olmayacak. Lütfen beni dinle. Kabul etmiyorsa hastaya, yani eğer ki bu kabul etmeme nedeni psikik bir takım sebeplere bağlıysa, bir takım psikiyatrik nedenlere bağlı olduğunu düşünüyorsam operasyonu yapmıyorum. Ama hastanın kendi rasyonel bir açıklaması varsa hastanın bir daha olur alıyorum. Diyorum ki bu saç çizgisi sana aittir. Yarın saçların çıktığında saç çizgisiyle alakalı bana herhangi bir şikayette bulunmayacaksın. Bu şekilde bir daha hasta ondan alıp ondan sonra gerçek cerrahi müteahhit işleme geçiyoruz. Bunun için 2 tane yol var operasyon öncesi. Ya hastanın saçını keseceğiz ya da hastanın kesmeyeceğiz. Evet. Ben bu konuda hastanın ihtiyacı çok az ise ve ekim alanı çok düz açık bir alan ise saç kesmeden yapılabileceğini düşünüyor ve saç kesmeden yapıyorum. Ama eğer ki hastanın ihtiyacı fazlaysa, açık olan bölgede saç mevcutsa o zaman saçı keserek yapmanın daha uygun olduğunu, bunun etkilerini ve yan etkilerini hastaya anlatıyorum ve ondan sonra saçını kendim kesiyorum. İstediğim boyutta kesiyorum ya da kesmiyorum. Bu saç çizgisini oluşturduk, hastanın saçını, çizgisini oluşturduk. Ondan sonra hastamızın sterilizasyon işlemlerini yapıyoruz. Yani bir ameliyathaneye girmeden önce bir kıyafetlerini değiştiriyoruz, bölgeyi bir siliyoruz. Ondan sonra operasyona alıyoruz hastamızı sevgili hocam. Yani böyle bir hazırlık aşaması var. Bu hazırlık aşamasından geçmeden hastaya operasyon alamıyoruz tabii ki. Peki hocam, şimdi hep erkeklerden bahsettik. Biraz da kadınlardan bahsedelim. Kadınlardaki saç ekiminde de saçlarını kesiyor musunuz? Kadınlarda genelde saçları kesmiyoruz sevgili hocam, onu söyleyeyim ama bazı durumlar vardır. Örneğin hastamızda bir mantar enfeksiyonu geçirmiş, yaygın bir mantar enfeksiyona bağlı saç derisinde çok fazla sayıda böyle skatisel lezyonlar var. İşte o zaman da nerede ne kadar var, ne kadar büyüklüktedir, bazı yerde küçüklük oluyor. Bu tip durumlarda eğer ki yaygın bir mantar enfeksiyona bağlı izler varsa tamamını da kesebiliyoruz. Bu tamamıyla hastanın beklediği sonuç ve mevcut durumuyla alakalı. Ama genellikle kadınlarda 100 hasta başlıyorsa 95'inin saçını kesmiyoruz. Peki bu saç kesmekle kesmemek arasındaki fark. Şimdi bakın bazı yerlerde görüyoruz işte saç ekmeden saç ekimi yapıyor. Saç ekmeden, yani sanki bu yeni bir şeymiş gibi insanlar anlatılmaya çalışıyor ama çok doğru değil. Yani keserek yapmak ile kesmeden yapmanın arasındaki farkı, avantajları ve dezavantajları söyler misiniz? Şimdi sevgili hocam, saçı kesmeden yapmak için öncelikle fut yaparsanız saçı kesmenize ihtiyaç duymazsınız. Çünkü donör sahadaki pencere gibi bir alanı kesersiniz. Oradan çekip çıkartıp buraya dikersiniz, kapatırsınız. Saçı kesmek ama siz bahsettiğiniz mesela FUE, yani günümüzde en sık yapılan folikül ünite transferi, yani FUE dediğimiz operasyonda saçı kesmek avantajlı, kesmemek avantajlı. Şimdi sevgili hocam, bir defa kesmek her zaman için avantajdır. Neden avantaj hocam? Şöyle düşünün, sonuçta bizim yaptığımız şey FUE, folikül unit extraction, yani folikülleri ünite halinde. Ünite nedir? 2, 3, 3, 4 saç telinin bir arada oluşu küme. Evet. O kümeyi çekerek çıkartmak demek. Onu çıkarmanız için kullandığımız bir tane trapan var. Boru gibi bir materyal var. Onu kıl boyunca batırıyoruz ve onu çekip çıkartıyoruz. Şimdi onu keserken o boru şeklinde olan o materyali kılın çevresinden kılın içine doğru yerleştirirken sizin kılın ciltten çıktığı açı görmeniz lazım. Çünkü kılın ciltten çıktığı bir açı var. O açı yaklaşık bazılarında 45'tir, bazen 30'dur, bazen 60'tır, bazen 70'tir. Herkese farklıdır. Saçın çıktıktan sonra belli bir mesafeden sonra saç kendi ağırlığına bağlı eğilmeye başlıyor. O eğilmeye başladığında
siz onun cidden çıkış açısını göremiyorsunuz. O çıkış açısını görmediğinizde siz o üniteyi çıkartırken ya üniteye zarar verirsiniz ya sağındaki, solundaki, önündeki, arkasındaki saça zarar verebilirsiniz. Yani aslında siz saç ekimi yaparken aslında saç ekimi yapmıyorsunuz, hastaya zarar veriyorsunuz. Yani eğer ki siz 100 tane saç, 100 tane graft naklettiğinizde bunların 95 ve üzerisi sağlıklı değilse o işi yapmayacaksınız. İşte kesmeden yaptığınızda %50 civarında kayıp yaşama ihtimaliniz var. Bu çıkarttığınız grafte olmayabilir ama sağdakine ya da soldakine yaptığınız tahribata bağlı olarak çıkarttığınız alanda, donör alandaki mevcut saçlara zarar verebiliyorsunuz. Bu nedenle en sağlıklısı saçları keserek yapmaktır. Şimdi hocam bakın bu alım esnasında yani arka kısmının kesmesinden bahsediyoruz. Evet. Değil mi? Ekim alanıyla alakalı da çok ciddi şeyler Şimdi var. onu da soracağım hocam. Evet buyurun. Ekim alanında da kesmeden yapmak çok sağlıklı değil. Niçin sağlıklı değil? Aynı mantıkla siz bir kanal açacaksınız ya da kalemle, dereçayla ekim yapacaksınız. Bunu yaparken açacağınız kanal mevcut alanda saç var ise oradaki saçlara zarar vermemenin üzerine bir planlama yapmanız lazım. Sonuçta bir saç, yanında bir saç var, yanında bir saç var. Aralarındaki ortalama mesafe 0.3, 0.2, 0.1 milimetrelik çok kısa alanlar var. Siz bu iki alan arasında bir kanal açacaksınız ve o kanalın içine kökü yerleştireceksiniz. O kanalı açarken öyle bir açmalısınız ki mevcut saçların kök kısmına değmemeniz lazım. Ona değmemek için de saçların çıkış açısını çok iyi göreceksiniz ki ona paralel bir kanal açabilirsiniz. Ama saç uzun olduğunda o açıyı görmeyeceksiniz. Körlemesine bir kanal açacaksınız. O körlemesine kanal açarken ne kadar iyi hisleriniz, ne kadar iyi duygularınız olursa olsun, ne kadar yetenekli olursanız olun mutlaka mevcut andaki size zarar verebiliyorsunuz. Aslında hastaya yardım etmeye çalışırken aslında zarar veriyorsunuz. O nedenle her zaman için saç kesmek daha avantajlıdır saç ekimi için. Hocam çok teşekkür ederim. Bu hakikaten çok önemli bir bilgiydi. Çok önemli bir dipnottu. Çünkü saç ekiminde işte saçı kesmeden alıyoruz, saçı kesmeden yapıyoruz, ekiyoruz gibi söylemler aslında belki de oradaki mevcut saçlara da zarar veren bir uygulama. Bu çok önemli bir detay yani hakikaten. Bunu çünkü marketing olarak kullanan pek çok yerle karşılaşıyoruz ama gerçek bu değil. Hocam saç ekimi cerrahi bir müdahaledir, bir ürün değil. Yani ne yazık ki bunu sanki bir ürün gibi pazarlanıyor ve bu ürün gibi pazarlanırken insanları ben nasıl ikna ederim, ben nasıl farklı bir şey yapıyorummuş gibi sanki bir ürün satar gibi anlatıldığı için böyle şeyler oluyor. İşin içerisine sağlık ve estetik girince muhakkak doğrusunu yapmak gerekir. Hocam çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Bugünkü program konumuz Doktor Nedim Ardıç idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.